Anime dünyasında son yıllarda adından en çok söz ettiren yapımlardan biri olan Jujutsu Kaisen hem aksiyonu hem de karanlık atmosferiyle izleyicileri büyülemeyi başardı. Gege Akutami'nin kaleminden çıkan bu seri sadece dövüş sahneleriyle değil, derin karakter gelişimleri ve çarpıcı olay örgüsüyle de büyük bir hayran kitlesi kazandı. İlk bölümden itibaren izleyiciyi içine çeken, gizem dolu bir dünyayla karşılaşıyoruz. Lanetler, büyüler ve doğaüstü varlıklarla örülü bu evrende sıradan bir lise öğrencisi olan Yuji Itadori'nin hayatı tamamen değişiyor. Onu bu yolculuğa sürükleyen şey ise ilk bakışta masum görünen ama aslında korkunç bir güce sahip olan bir lanetli nesne Sukuna'nın parmağı. Bu noktada belirtmem gerekiyor. Bu video spoiler içeriyor. Eğer henüz Jujutsu Kaisen'i izlemediyseniz ve olay örgüsü hakkında herhangi bir bilgi almak istemiyorsanız videoyu burada durdurabilir ve izledikten sonra geri gelebilirsiniz. Ama izlediyseniz gelin hep birlikte bu şaheseri derinlemesine inceleyelim. Peki Jujutsu Kaisen'i bu kadar özel yapan ne? Onu klasik shounen animelerden ayıran unsurlar neler? Karakterler, hikaye örgüsü, animasyon kalitesi ve daha fazlasını bu videoda konuşacağız. Hazırsanız Jujutsu Kaisen'in lanetli dünyasına birlikte adım atalım. Jujutsu Kaisen'in hikayesi, lanetlerin hüküm sürdüğü bir dünyada başlıyor. Bu lanetler, insanların olumsuz duygularından doğan varlıklar ve sıradan insanlara büyük zarar verebiliyor. İşte bu noktada devreye Jujutsu büyücüleri giriyor. Görevleri, lanetlerle mücadele ederek insanları korumak. Ana karakterimiz Yuji Itadori, normalde bu dünyadan tamamen habersiz, son derece sıradan bir lise öğrencisi. Ancak arkadaşlarını kurtarmak için verdiği cesur bir karar her şeyi değiştiriyor. Lanetli bir nesneyi, yani Ryomen Sukuna'nın parmağını yiyerek inanılmaz bir güce kavuşuyor. Fakat bu gücün bedeli ağır, Yuji'nin bedeninde lanetlerin kralı olarak bilinen Sukuna'nın ruhu uyanıyor. Bu olayın ardından Yuji, Tokyo Jujutsu Lisesi'ne transfer ediliyor ve burada Gojo Satoru, Fushiguro Megumi ve Nobara Kugisaki gibi karakterlerle tanışıyor. Hem yeni güçlerini öğrenmeye çalışırken hem de Sukuna'nın getirdiği tehlikeyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Serinin ilerleyen bölümlerinde ise hem dostluk hem ihanet hem de büyük kayıplarla dolu karanlık bir yolculuğa tanık oluyoruz. Dikkat! Buradan sonrası spoiler içeriyor, İsterseniz atlayarak devam edebilirsiniz. Jujutsu Kaisen'in en çarpıcı noktalarından biri, hikayenin ne kadar karanlık ve sert bir tona sahip olması. Daha ilk sezonun ortalarından itibaren bu dünyanın kimse için güvenli olmadığını hissediyorsunuz. Bunun en büyük örneği Junpei hikayesi. Yuji'nin hayatına umutla giren bir karakterin Mahito'nun elinde trajik bir şekilde yok oluşunu izlemek gerçekten sarsıcıydı. Bu sahne, Yuji'nin içindeki çaresizlik ve öfkeyi körükleyen bir dönüm noktası oldu. Bir diğer unutulmaz detay ise Mahito ve Sukuna'nın etkileşimi. Mahito, insan ruhunu istediği gibi manipüle eden bir lanet, Sukuna ise bunun çok daha üstünde, tamamen farklı bir boyutta bir varlık. Sukuna'nın Mahito'ya verdiği o üstünlük hissi, aslında serideki güç dengelerini anlamamız açısından önemliydi. İlk sezonun finalinde Itadori ve Nobara'nın Ezo kardeşleriyle olan savaşı çok etkileyiciydi. Hem aksiyon hem de karakterlerin kararlılığı açısından bu sahneler izleyiciyi içine çekiyor. Özellikle Nobara'nın ölümüne savaşma kararlılığı karakterin güçlü yönlerini ortaya koydu. Gelelim Shibuya olayı Arjuna, yani ikinci sezondaki en büyük kırılma noktasına. Bu kısım Jujutsu Kaisen'in tonunu tamamen değiştiriyor. Gojo'nun mühürlenmesi sadece karakterler için değil, izleyici için de şok etkisi yaratan bir olaydı. Serinin en güçlü büyücüsünün oyundan çıkması tüm dengeleri alt üst etti. Üstelik ardından gelen ölüm sahneleri, Nanami'nin ölümü hala serinin en duygusal anlarından biri olarak akıllarda. Yuji'nin gözlerindeki çaresizlik ve öfke izleyiciyi adeta ekran başına kilitliyor. Son olarak Sukuna'nın 15 parmağına kavuştuğu an ve Shibuya'daki yıkım, Jujutsu Kaisen'in sadece bir aksiyon animesi olmadığını, aynı zamanda acımasız bir hayatta kalma hikayesi olduğunu kanıtlıyor. Bu noktadan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını hissediyorsunuz.
Jujutsu Kaisen'in en güçlü yanlarından biri kesinlikle karakter yazımı. Her bir karakterin hem güçlü hem de zayıf yönlerini görebiliyoruz ve bu onları çok daha gerçekçi hale getiriyor. Öncelikle Yuji Itadori ile başlayalım. Yuji, klasik bir shounen protagonist gibi başlasa da onun en büyük farkı, yaşamın değerine olan inancı. Sıradan bir lise öğrencisiyken dedesinin son sözleri onun hayat felsefesini belirliyor. İnsanlara yardım et. Ancak bu basit söz onun hayatını mahvediyor mu yoksa anlamlandırıyor mu? İşte bu kısım tartışmaya açık. Yuji, Sukuna'nın gemisi olarak lanetleniyor ve sürekli bir içsel çatışma içinde. Sukuna'nın varlığı Yuji için hem bir güç hem de büyük bir tehdit. Bu durum karakterin içsel yolculuğunu çok daha ilgi çekici hale getiriyor. Gelelim Megumi Fushiguro'ya. Megumi, serinin en gizemli karakterlerinden biri. Sessiz ve ağırbaşlı tavırlarının altında çok büyük bir potansiyel yatıyor. Onun en dikkat çekici yanı, ailesinden gelen Zen'in kanı ve Ten Shadows teknik. Özellikle Sukuna'nın Megumi'ye olan ilgisi, ileride olacak olaylar için şimdiden büyük bir foreshadowing veriyor. Megumi'nin karanlık tarafı ve potansiyeli, seriyi ileriye taşıyan en önemli unsurlardan biri olacak gibi görünüyor. Şimdi Nobara Kugisaki'ye geçelim. Nobara, klasik kadın karakter kalıplarını yıkan bir figür. Hem güçlü hem de son derece gururlu bir kişiliğe sahip. Onu sevdiren en önemli şey tavizsiz oluşu. Kimsenin gölgesinde kalmıyor, kendi gücüne güveniyor ve sahnede parlıyor. Özellikle ilk sezon finalindeki performansı hala unutulmaz. Tabii ki Satoru Gojo'yu atlamamak lazım. Gojo, Jujutsu dünyasının zirvesi. En güçlü unvanını sonuna kadar hak ediyor. Ancak onu ilginç kılan şey sadece gücü değil, aynı zamanda kişiliği, umursamaz tavırları ve aşırı özgüveni aslında bu dünyanın acımasızlığına karşı bir savunma mekanizması gibi. Gojo'nun gücü seriye ayrı bir hava katıyor ama Shibuya'da mühürlenmesiyle gördük ki her şey Gojo'ya bağlı değil. Tabii ki antagonistlere değinmeden geçemeyiz. Mahito, lanet ruhları arasında en psikopat olanı. İnsan ruhunu oyuncak gibi görmesi ve yaptığı deneylerle hem ürkütücü hem de nefret ettiren bir karakter. Sukuna'ya gelince o tamamen başka bir boyut. Onun motivasyonları hala tam olarak net değil. Ama tek bir şey kesin. Sukuna, kaosun ta kendisi. Karakterlerin her birinin kendine özgü motivasyonları hikayeyi ileriye taşıyor ve izleyiciye farklı bir perspektif sunuyor. Bu da Jujutsu Kaisen'i diğer shounenlerden ayıran en büyük özelliklerden biri. Her ne kadar daha detaylı işlenecek karakterler olsa da ilk inceleme videosu olduğu için şimdilik aşırı göz önünde kalan karakterlere anlatmaya çalıştım. Jujutsu Kaisen'in en çok övgü alan yanlarından biri kesinlikle animasyon kalitesi. Mappa stüdyosu burada adeta şov yapıyor. Özellikle dövüş sahnelerindeki akıcılık ve koreografi inanılmaz derecede iyi. Her sahnede detaylara verilen önem izleyiciyi ekrana kilitliyor. Saldırı efektleri, büyülerin görsel yansımaları ve karakterlerin yüz ifadeleri hepsi son derece özenli. İlk sezondan itibaren animasyon kalitesi çok yüksekti ama Shibuya olayları arkında bu çıta daha da yukarı çıktı. Özellikle Gojo'nun Shibuya'daki sahneleri animasyon anlamında bir sanat eseri gibi. Kamera açıları, hareketli çekimler ve renk paleti aksiyon sahnelerini sadece bir dövüş değil görsel bir şölen haline getiriyor. Ses tasarımına gelince burada da inanılmaz bir iş çıkartılmış. Dövüş sahnelerindeki efekt sesleri, büyülerin çıkardığı sesler ve atmosfer sesleri izleyiciyi tamamen içine çekiyor. Özellikle Mahito'nun sahnelerinde kullanılan ses efektleri izleyiciye gerçekten tüyler ürpertici bir his veriyor. Müzikler ise ayrı bir övgüyü hak ediyor. Açılış ve kapanış şarkıları zaten fenomen oldu. Ama asıl etkiyi aksiyon sahnelerinde kullanılan soundtracklerde görüyoruz. Örneğin Yuji ile Mahito'nun dövüş sahnesinde arkadan gelen müzik sahneyi sadece izlemek değil, hissetmek anlamına geliyor. Seslendirme kadrosu da oldukça başarılı. Karakterlerin duygularını yansıtırken asla yapay gelmiyor. Gojo'nun rahat tavırları, Sukuna'nın karanlık enerjisi, Mahito'nun deliliği hepsi seslendirme performansıyla daha da güçleniyor. Kısacası Jujutsu Kaisen görsel ve işitsel açıdan şimdiden bir başyapıt olarak anılmayı hak ediyor. Hem animasyon kalitesi hem de ses tasarımıyla izleyiciyi her bölümde büyülemeyi başarıyor.
Jujutsu Kaisen kesinlikle izlenmesi gereken bir anime. Eğer güçlü bir hikaye, çarpıcı karakter gelişimleri ve üst düzey aksiyon sahneleri arıyorsanız bu seri tam size göre. Hem karanlık atmosferi hem de mizahi dokunuşlarıyla dengeli bir yapıya sahip. Özellikle Shibuya olayları gibi büyük arklar izleyiciyi ekrana kilitliyor. Ancak şunu da söylemek lazım. Seri oldukça karanlık ve şiddet unsurları yoğun. Karakter kayıpları, duygusal yıkımlar ve beklenmedik olaylar animeyi sıradan bir shounen olmaktan çıkarıyor. Bu yüzden duygusal olarak sarsılmaya hazır olun. Aksiyon severler için zaten bir görsel şölen var. Mappa'nın animasyon kalitesi her bölümü bir sinema filmi gibi hissettiriyor. Eğer dövüş koreografileri, güçlü karakterler ve dramatik bir hikaye hoşunuza gidiyorsa Jujutsu Kaisen'i mutlaka izlemelisiniz. Jujutsu Kaisen, modern anime dünyasında adını altın harflerle yazdırmış bir seri. Derin hikayesi, unutulmaz karakterleri ve üst düzey animasyon kalitesiyle türünün en iyilerinden biri. Eğer hala izlemediyseniz kesinlikle bir şans verin. İzlediyseniz de eminim hala bazı sahneleri aklınızdan çıkaramıyorsunuzdur. Bu incelemem burada sona eriyor. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.